bilerek sessiz konuşuyorum çünkü şu an Tokyo'da saat sabah 7. 7.30 falan. Nereden? Kore'den buraya 700 liralık bir 100 lira vererek uçakla geldim. Daha sonrasında havaalanından buraya, yani Tokyo'nun merkezine de 19 dolar gibi para veriyorsunuz gelirken. Otobüslere biniyorsunuz çünkü 60-70 kilometrelik bir mesafesi var. Başlangıcı böyleydi. Sizinle o zaman birazcık Tokyo sokaklarını gezelim. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Burada kahvaltılar böyle arkadaşlar. Yani herkes gelip böyle sandviç yiyor, işte kahvesini alıyor yanında. Bunun da fiyatı 6 dolar. Yani 30-35 lira. Eğer sigara içen bir insansanız ve Kore veya Japonya'ya geldiyseniz arkadaşlar, üzgünüm, sigara içmek yasak sokaklarda. O yüzden bu tarz, yani şu tarz şöyle ara sokaklarda veya özel sigara içme yerleri var. Ufak parklarda orada içebilirsiniz. Sokaklara sigara içebilirsin, yani yasak, hani böyle net bir yasak değil bu. Ama kimse içmiyor, siz de içmeyin. Burada kağıt paralar 1000, 5000 ve 10.000 var. Bu elimde gördüğünüz şu kağıtta 10 dolar. Yani burada aslında çoğu şey bozuk paralarla işliyor. Çünkü 500 yen dediğimiz şey 5 dolar yapıyor. Ama o kağıt para değil. Bozuk para, bildiğimiz madeni para. Abi delikli para var. Ne kadarmış? 50 yen, yani 50 sent. Şu 3 lira. Şu gördüğünüz siyah taksiler buradaki en pahalı taksiler. Ve kilometre başına 4000 yen, yani ortalama 4 dolar falan. Şu anda da dolar kuru 6, yani kilometre başına 24-25 lira gibi para veriyorsunuz. Sakın binmeyin. Sakın binmeyin. Çünkü yani 60 kilometre yol gitseniz 1200 lira para verirsiniz. Zaten buraya gelmek Türkiye'de 3000 lira olsa düşünün yani. Burada su 120 yen, yani şunu makineden aldım. Marketteki fiyatı şu an bilmiyorum. Ne kadar yani? 7 lira falan. Şu su 7 lira. Şimdi de buranın en ünlü caddelerinden biri Akihabara Caddesi, mahallesi. Oraya geldik. Burada teknolojiyle alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Zaten şu anda her taraf teknolojik dükkanlar. Oha, sıraya bak. Bu nasıl bir sıra ya? Ne var abi burada? Anne, oyun salonu burası. Oyun salonunda bu kadar sıra, yüzlerce insan vardı. Şurası umarım görünüyordur. Hareketli reklamlar. Anime reklamı galiba, aynen. Anime reklamı. Benim mikrofonum bozuldu. O yüzden şu anda mikrofon alabileceğim bir yer arıyorum. Burası mı acaba? Şimdi dedim ya, GoPro'ya mikrofon arıyorum, benimki bozuldu diye. Onun için abi arıyor şu an sistemlerinden, ellerinde var mı diye, ne olur olsun. Tabii ki benim şansıma yok.
Dedi ki Shinjuku'ya git. Ben aşağı ineceğim ya. Shinjuku Big Camera. Big Camera. Oraya gitmem lazımmış. Üzüldüm şu an. Bunların ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama herhalde içinden şu oyuncaklar falan çıkıyor. Galiba aynen. Kaç paraymış? Parası yazsa keşke. 100 yen yazıyor. Herhalde 100 yen atıyorsun. Ondan sonra içinden sana oyuncaklardan verir. 100 yen yani 10 sent. Değil mi? 500 yen. Yok hayır 1 dolar. 1 dolar aynen. 1 dolar. Bizim waffle'dan galiba burada. Normal waffle. Karamel brûlée, krem brûlée öyle bir şey vardı ama herhalde bunu böyle döner gibi, dürüm gibi yapıp veriyorlar. Galiba öyle görünüyor yani. Kaç? 5 dolar. Şu 5 dolar. Yani gerçi hepsi 5 veya 6 dolar. İçinde ne var? Bisküvi var, çilek var, rulo kat var, krema var. 6 dolar. Her şey fiyatını söyledim. Bununkini de söyleyeyim. Yemekler 11 dolar. Hamburger. Şu 6 dolar. Yani 36 liradan başlıyor. Evet, en ucuz hamburger burada 36 lira. En pahalısı da galiba 60-70 lira. Bir tane hamburger. Japonya'nın metrosu Kore metrosuna göre çok karışık. Çıkışı bulamıyorum. Ha orada. Yani Kore metrosu çok kolaydı. En kalabalık yerde bile ama burada bir de çok fazla insan var burada. Ama tabii yine de o karışık, o kadar kalabalık metro hatlarına göre yine de kolay tabii. Türkiye'de olsa gerçekten biz hayatta kullanamayız onu. Türkiye'de kullanamam bak onu, bu metroyu, ama burada işte zorundalık olunca kullanıyorsun. Az önce resmen kazıklanıyordum. Türkiye'de aldığım, 150 liraya aldığım SD kartı burada 125 dolara alıyordum az kalsın. 125 dolar yani. Çok saçma. Hava o kadar sıcak ki şu anda. Böyle durup dinleniyorum ya. Çünkü çoğu yere metroya gitmek istemiyorum. Hani böyle etrafta göreyim, gezeyim falan diye. Evet. Böyle yüksek binalar. Her yerde böyle hep yüksek. Ama şey hep böyle. Kore'de mesela böyle değil. Burası çok gri gibi. Çok gri şehir gibi duruyor. Yani herkes takım elbiseli. Genç çok az gördüm. Gençler niye yok bilmiyorum. Hani Akihabara'ya da gittim, Shinjuku'ya da gittim. Şimdi Shibuya'ya gidiyorum. Gençler yok. Aslında en turistik yerler buralar ama ilginç. Ayrıca burada çantasız insan görmek imkansız bir şey. Her yerde çantalı insanlar var. Yani en kötü bir tane ufacık çantaları var. İlla ki bir çanta taşıyorlar yanında. Shinjuku Station, yes. And go to Shibuya, yes. No transfer, right? No transfer. Ah, okay, yeah. It's so much. Yeah. Thank you. Çekebildim mi bilmiyorum ya. İnşallah çekebilmişimdir. Burada kime bir şey sorsak hemen böyle şey, hani utanmasadan oraya kadar götürecek ki ilk geldiğinde hosteli sorduğumda nerede olduğunu adam bildiğin hostele kadar götürmüştü. Burası demişti. Çok yardımseverler, çok saygılılar. Aynı Kore insanı gibi.
Burası Amsterdam kadar olmasa da çok sıcak. Amsterdam kadar olmasa da çok fazla bisikletin kullanıldığı bir ülke. Yani herkes burada bisiklet kullanıyor. Şimdi size nasıl tren bileti alındığını göstereceğim. Ticket. Aynen ticket kardeşim. Ama ben 200 yükleyeceğim sana. 200 olmuyor. Platform ticket. Transfer ticket. Hiçbir fikrim yok. Buna basacağım. Platform ticket. Okey. Tamam. Buraya atsam ne olur? 100. 200 mü? Yani 150. Ne oldu? Verdi. Ne oldu şimdi? Bir tane ticket'ımız oldu. Bu tek geçişlik işte. Bununla basıyorsun. 150 aldı galiba. Yani 7,5 lira. Gerçekten dünyadaki en karmaşık şey yani. İngilizce'de hiçbir şey yazmıyor, anlamıyorum. Az önce aldığım bilet boşa gitti yani. Şu an bir daha bilet almam gerekiyormuş. Yanlış yerden almışım. Buraya gösteriyor. Buradan hangisi ama? 10 tane şey var burada yani. Doğrusunu alabildim sonunda. Gerçekten ben Kore'nin canını yiyeyim. Demişlerdi ama bana hani Japonya metrosu dünyadaki en karışık metro diye. Gerçekten çok doğru ve çok kalabalık. Koşarak geçmek gerekiyor burada. Ah, şu arabalar. Evet, konuşamıyorum. İnsanlara geçiş için 15 saniye falan süre veriliyor. Şu anda Shibuya'dayım. Shibuya, Tokyo Drift filminin çekildiği yer. Ama tabi nerede çekildi acaba? Times Meydanı'ndan sonra dünyadaki en kalabalık ikinci geçiş yeri burası. Arabalar 90 saniye bekliyorlar burada. Tek amacım burasıydı. Yani az önce hatta fotoğraf çekilenler falan oldu o geçiş zamanında. Bakın şimdi az önce kalabalıktı ya. Şimdi bak bir de. Bomboş. Birazdan tekrar çekeceğim. Bu sefer kendim içinde olacağım. Tokyo'da son olarak Heiji Tapınağı'na geldim. Heiji Tapınağı şöyle bir girişle başlıyor. Zaten herkes önünde fotoğraf falan çekiliyor. Ben çekilemedim çünkü 1 milyon kişi var önünde. Şimdi o tapınağa doğru bayağı bir uzun yola benziyor ama gidelim bakalım. Burada insanlar bizim nasıl abdest alma gibi düşünebiliriz. Bu suyu içmiyorlar. Sadece ellerini, kollarını, yüzlerini yıkıyorlar. Hani kutsanmış gibi düşünebiliriz aslında. Böyle kaldırıp döküyorlar. Ben de şimdi yapacağım. Kamerayı tutacak kimse olmadığı için yapamıyorum ben. Ama kamerayı kapattığımda bir yapacağım. Meiji Temple'da öyle bir yer. İnsanlar böyle buraya dileklerini, dualarını falan yazıyorlar. Böyle yani. Ne güzel. Tokyo videomuzun da sonuna gelelim artık. Çünkü çok sıcak, ölüyorum, çok yoruldum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum çok. Bay bay. Hani o sabah Tokyo Drift'in çekildiği yer neresi bilmiyorum falan demiştim ya. İçinden geçmişim ya. Baya içinden geçmiş. Burasıymış. Size arkadaşlar Tokyo Drift'in çekildiği yerden çok selamlar. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki yer neresi hiç fikrim yok. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.